Herkese merhaba. Bugün aşırı pratik bir börek tarifiyle karşınızdayım. Aşırı pratik ama aşırı lezzetli bir börek arkadaşlar. Yiyenler hazır zannedecek, o derece güzel. Hazır yufkayla yaptım ama sırrı sosunda arkadaşlar. Gerçekten yumuşacık, tam bir pastane böreği oldu. İster iftar sofralarına, isterseniz de sahur sofralarına çok yakışacak bir tarif. Öncelikle bir adet büyük boy soğanı yemeklik olacak şekilde doğradım. Üzerine sıvı yağını ilave ettikten sonra kavurmaya başlıyorum arkadaşlar. Ben böreği ıspanaklı yaptım arkadaşlar. İçine kullanacağım peynir de çok tuzlu olduğu için bu aşamada tuzunu biraz az kullandım. Çok az tuzunu ilave ettikten sonra ıspanakları elimle ezmeye, ovmaya başladım. Ispanaklar ölene kadar ovma işlemini gerçekleştiriyorum. Eğer siz peynirinizi tuzlu kullanmazsanız biraz daha tuz miktarını artırabilirsiniz. Evinizde bulunan herhangi bir peynirle yapabilirsiniz. Soğanlarım güzelce kavruldu. Peyniri görüyorsunuz, küp küp doğradım ama elimle tekrar ezeceğim güzelce. Doğradığım şekliyle de kalabilir ama ben biraz daha küçültmeyi tercih ettim. Gördüğünüz gibi peynirleri de küçülttükten sonra kavurduğum soğanı üzerine ilave ediyorum ve biraz da pul biber kullanıyorum. Pul biberini de ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyorum bütün malzemeleri. Siz dilerseniz farklı baharatlar da kullanabilirsiniz. Damak zevkinize göre eklemeler yapabilirsiniz. Böreğimizin içi bu şekilde. Esas sırrı olan sosuna geliyoruz. Burada da gördüğünüz gibi yarım kavanoz kadar yoğurt kullanıyorum arkadaşlar. Ben bunu yuvarlak bir tepsi boyutuna göre ayarladım arkadaşlar. Dilerseniz daha fazla da yapabilirsiniz. Bir adet yumurta sarısı ve beyazı olacak şekilde ekliyoruz. Üzerine de yaklaşık 1 su bardağı kadar arkadaşlar sıvı yağ ilave ettim. Dediğim gibi miktarına göre ayarlamasını yaparsınız. İçinde hiç pürüz kalmayana kadar karıştırıyorum. Pürüzsüz bir kıvam elde ediyoruz. Bakın ara ara da yağ eklemesine devam ediyorum. Dediğim gibi 1 su bardağına yakın sıvı yağ kullandım ben. En son yine göstereceğim sizlere de. Yufkaya rahatlıkla sürebileceğimiz bir karışım olması gerekiyor yani. Ve sosum da hazır. Bu aşamadan sonra yufkayı ortadan ikiye bölüyorum arkadaşlar. Tek kat yapacağım. Dilediğiniz şekli verebilirsiniz. İsterseniz tek porsiyonluk yapabilirsiniz. İsterseniz gül şeklini verebilirsiniz. Ya da benim gibi tam tepsiyi kaplayabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Ben gördüğünüz gibi yufkayı ortadan ikiye böldüm. Üzerine sosu döküyorum. Yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar sos kullanıyorum arkadaşlar yarım yufkada. Güzelce bütün sos yufkanın her yerine gelene kadar da gördüğünüz gibi sürmeye devam ediyorum. Sosu da sürdükten sonra içini eklemeye başlıyorum. İçini eklerken videoda size az görünebilir ama çok fazla koymak istemedim. Çok fazla koyduğum zaman yufka yırtılıyordu. O yüzden ben biraz daha az kullandım. Ama siz yufkanız yırtılmazsa biraz daha fazla iç koyabilirsiniz. Burada az görünmesine rağmen rulo haline getirdiğimiz için yerken gayet yeterli iç oluyor. Bu işlemin de ardından rulo haline getiriyoruz ve uygun bir tepsinin içerisine dizmeye başlıyoruz. Az önce de söylediğim gibi dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben yuvarlak olacak şekilde bütün tepsiyi kaplayacağım. Aynı işlemi defalarca tekrar ettikten sonra tepsim hazır hale gelecek. Bu şekilde en kolay yöntem oluyor bence arkadaşlar. Yine aynı işleme devam ediyorum. Kalan yufkanın yarısına sosu sürüyorum. Üzerine içini koyuyorum ve rulo haline getirip etrafını sarıyorum tepside. Bütün işlem gördüğünüz gibi bu şekilde aşırı kolay. Hazır kış mevsimindeyken arkadaşlar ıspanağı bol bol bu şekilde değerlendirebiliriz. Sahur sofrasına da çok yakıştı. Ben sahura yaptım. Çok güzel oldu. Yufka da hazır olunca çok pratik şekilde tamamladım ben bu böreği. Bir de el açması ıspanaklı börek tarifim vardı. Yukarıya kartı eklerim. Onu da dilerseniz izleyebilirsiniz. Onu yapması da çok pratikti. Orada hamurun mayalanmasını bekliyoruz. Burada böyle bir bekleme işlemimiz yok arkadaşlar.
Ispanaklar için de arkadaşlar söylemeyi unuttum. Onları güzelce suda beklettim. Tozundan toprağından arındırdım. Şimdi kalan sosu böreğimizin üzerine döküyoruz arkadaşlar. Her yerine gelecek şekilde de güzelce fırçayla sürüyorum. Sosumuzun içerisinde zaten yumurta vardı. Bunu da sürdükten sonra arkadaşlar böreğimiz yumuşacık oluyor. Gerçekten zaten videonun sonunda göreceksiniz, size göstereceğim. Ben üzerine çörek otu ve susam tercih ettim arkadaşlar. Siz evinizde hangi malzemeniz varsa onu tercih edebilirsiniz. 200 derece önceden ısıttığım fırında böreğimi yaklaşık 30 dakika kadar pişirdim. Her fırının pişirme süresi farklı olacağı için arkadaşlar üzeri kızardıktan sonra altını da kontrol edip kızardıysa alabilirsiniz. Az önce üzerine dokundum. Gördüğünüz gibi yumuşacıktı. Şimdi kestikten sonra da göreceksiniz. Bu arada arkadaşlar videoyu seslendirirken biraz zorlanıyorum çünkü rahatsızım. Sürekli bir öksürük krizi geliyor ve sesim gidiyor. Uzun süredir geçmeyen bir rahatsızlık yani. Böreğe de dönecek olursak görüyorsunuz. Deneyince asla pişman olmayacağınız bir lezzet oldu. Altı üstü güzelce pişti. Bol soslu bir börek. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve hype puanı vermeyi unutmayın. Herkese iyi günler.